Arkadaşlar merhaba, ben Burak Ekmekçi. Bugün bir test videosuyla karşınızdayız. Fujifilm X-T4 ile. Yaz aylarının sonlarına doğru DSLR camiasında büyük hareketlilik başladı. Sony A7S3'ü duyurdu, Panasonic S5'i duyurdu, Canon R5, R6'yı duyurdu ve bunun öncesine gidiyoruz aslında. Biz galiba Şubat aylarında çıkan X-T4 ile başlıyoruz. Çünkü bu kamera bu hareketlenmenin sebeplerinden biri. Sebebi de aslında bu kameranın 10 bit çekim yapabilmesiydi. Sony DSLR aynasız camiasında zirvede olan bir firmaydı. Fakat zirvenin verdiği tembellikle senelerdir A7S2 çıktığından beri, galiba o da 2017 civarında olması lazım, tam hatırlamıyorum. A7S2 çıktıktan sonra teknolojisini neredeyse hiç geliştirmeyerek A7R üzerine gittiler. R3, R4 çıkardılar. Fotoğraf kısmında biraz ilerlediler. Fakat videoda hemen hemen hiç değişmeden A7 ile güncellediler ve güncel olarak video kamerası olarak en iyi A7 bulunuyordu. Sadece 4K çekebiliyor ve 1080p'de 100p kare 120p kare çekebiliyor ve 8 bit, 10 bit herhangi bir şekilde sağlamıyordu. Hatta HDMI output sayesinde de 4:2:2 color sampling sağlayabiliyordu. 10 bit yine sağlayamıyordu. Fakat bunda büyük değişiklik sağlayan kameralardan biri Fujifilm'di. Hiç beklenmedik bir şekilde bu camiaya sert bir atılış yaptı ve full frame sensör olmayarak sadece APS-C olarak girdiler. 10 bit sağladılar. 4:2:0 sampling, color sampling ile 10 bit sağladılar. Piyasada yavaş yavaş bir değişim başladı. Çünkü senelerdir Sony liderlikte bekledi ve hiçbir şey yapmadı. Ciddi bir rakibi de çıkmamıştı. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Sony full frame olmadığı için muhtemelen Fujifilm'i kendine doğrudan bir rakip olarak görmedi. Kullanıcılar 10 bitin getirdiklerini gördükleri zaman daha iyi renk skalası, daha iyi color yapabilme durumları sağlandığı için yavaş yavaş Sony'den Fujifilm'e kaymaya başlamışlardı. Sony hala bunu bir rakip olarak görmüyordu. Çünkü bir cevap niteliğinde bir kamera çıkarmadı. S3 hala S3'ten bir haber yoktu. Ta ki Canon R5'i çıkartana kadar ve R6'yı da çıkardı. R5'i çıkardığında ise full frame, 8K RAW, 4K'da 240 kare veriyordu ve 4:2:2 10 bit sağlıyordu ve bu büyük bir başarıydı ve Sony artık bu konuda kendini ne kadar geride olduğunu fark etti galiba ve eski en büyük rakibi olan Canon'a cevap vermek istedi ve A7S3'ü çıkardı. Şunu unutmamak lazım ki ilk 10 bit muhabbetlerine giren kameralardan biri Fujifilm'de X-T3 ile girmişti ve X-T4 ile de kamerayı güncelleyerek, işte stabilizer koyarak, flip screen yaparak birçok küçük upgrade'lerle kendini ileriye taşıdı. Ben daha önceden Fujifilm'de X-T3 ile çalışmıştım. Yoğun bir belgesel çalışmasında bulunmuştuk Hasan arkadaşımla. Bayağı da ekstrem koşullarda çalışmıştık. Çok sıcak havalarda, dağlarda, bayırlarda, tozlarda vesaire bayağı sıkıntılı. X-T3'te ben 4K 50 kare çalıştım, 1080 yüksek kare çalıştım. Isınma problemine dair herhangi bir problem yaşamamıştım. Gayet o ekstrem koşullarda çalışabilen bir aletti. X-T4'te bunun güncel hali. Slow motion çekimde makinenin bir eksik yanı da 240 karede 3 dakika veriyor. 120 karede 6 dakika veriyor. Bu süre sınırlandırmaları gerçekten düşük süreler. Çünkü 3 dakika ve 6 dakika. Hani yani bu süre en azından 15-20 dakikaya çıksaydı daha başarılı olabilirdi. Çünkü elinizde olmayan sebeplerle uzun kayıtlara girmeniz gerekiyor ki bu 3 dakikayı ve 6 dakikayı aşıyor. Fakat Fujifilm böyle bir sınır koymuş. Herhalde o da 10 bit çektiğinden ötürü. Makinenin mikrofon girişi var fakat X-T3'teki olan kulaklık çıkışını buraya koymamışlar. Bunu size Type-C adaptörü veriyorlar. Type-C adaptörü kulaklık çıkışına çevirip oradan dinleyebiliyorsunuz. Biz çekimlerde powerbank ile makineyi hem şarj ederek hem de çekimlerimizi gerçekleştirebilen insanlarız. Ve bu ne yazık ki negatif bir durum. Tüm markaların çıkan DSLR kameralarına baktığımızda genellikle hep bir özelliği sivridir ve bir özelliği zayıftır. Genelde böyle çıkıyor. 10 bit sağlar sana ama işte full frame verir ama yüksek kare veremez. APS-C'ye düşer.
yüksek kare verebilir ama full frame'in yüksek ISO performansını sağlayamayabilir. O yüzden kameralar hiçbir zaman hiçbir kamera birbirinden tamamen üstün olamıyor. Hepsi aslında ayrı klasmanda çıkıyor. Yani Fujifilm X-T4 de ayrı bir klasmanda, Sony A7 III de ayrı bir klasmanda, Canon R5 de ayrı bir klasmanda. Yani hepsi ayrı yerlerde bulunduğu için bunları birebir kıyaslamak doğru değildir. Şu kamera en iyisidir demeyeceğiz. Bunu öncelikle söyleyelim. Muhtemelen kameraların birbirlerine üstünlükleri vardır. Bu işleri profesyonel olarak ya da hobi olarak yapmak isteyenler isteklerine göre bu kameraları tercih etmeleri gerekmekte. Full frame bir aletle APS-C olan bir aleti kıyaslamak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama sonuçta insanlar bir kamera almak istediği zaman Sony'yi veya Fujifilm'i ya da Canon'u yan yana koyuyorlar ve insanların aslında merak ettiği meselelerden biri de bu. Bugün sizlerle Fujifilm X-T4'ü inceleyeceğiz. Fakat bu incelememizde çekimlerimizi 10 bit, 8 bit, yüksek kare vesaire tüm aynı değerlerde Sony A7 III ile beraber yapacağız. A7 III şu an Sony'nin satışta olan en yüksek, en kaliteli video DSLR kameralardan birisi. O yüzden Fujifilm'le yan yana olarak savaşacak olan kameramız Sony A7 III. Diğer testlerden farklı olarak bu iki kameranın şöyle bir kıyasını yapacağız. Aynı değerlerde görüntüleri çekip kurguya atacağız ve 10 bitin neler getirdiğini göreceğiz. Yani Color'da bize ne kadar bir artı katıyor 10 bit ve Sony'nin full frame'i Fujifilm'in APS-C'sine göre ne kadar keskin, ne kadar doğru renkler verebiliyor. Bunları kıyaslayacağız. Belki de APS-C olmasına rağmen tamamen aynı kalitede bir görüntü sunabilen Fujifilm'le karşılaşacağız. Bilmiyoruz. Sonuç olarak X-T4 ile A7 III'ü birebir bir kıyasa alacağız. Aynı değerlerde çekimlerimizi yapacağız ve kurguda bunları aynı color işlemini sağladığımızda hangisi bize daha esnek sonuçlar sağlayabiliyor? Bakalım bunları göreceğiz. Round 1. Fight! Evet, testimize şu an başlayacağız. İki kamerayı da birbirine denk olan lenslerle kullanacağız. Fujifilm X-T4'te 16-80 f4 lens var. Sony'de ise 24-105 f4 lens var. Birebir denk kayıtlarla testimize başlıyoruz. Fotoğraf kalitesine baktığımızda ise Sony'nin gökyüzünü biraz daha iyi pozladığını görmekteyiz. Aynı zamanda gölgelerde de biraz daha başarılı olduğunu görmekteyiz. Sony A7 III'ün görüntüsünün biraz daha kontrastlı ve daha doygun, daha canlı renkler sunduğunu görmekteyiz. Özellikle sağdaki lastikteki tırtıklara baktığımız zaman Sony'nin biraz daha keskin sonuçlar verdiğini görmekteyiz. Video testimizde ise öncelikle Fujifilm'i kendi içinde 10 bitiyle ve 8 bitiyle kıyaslama yapacağız. İlk bakışta hemen hemen aynı görüntüyü verdiklerini görmekteyiz. 8 bit ile 10 bit arasındaki farkı görmek için zorlayıcı bir color işlemi yapıyoruz ve 8 bitin üst güvertesinde beyazlarda yırtılmalar olduğunu görmekteyiz ve bunlar kımıldanarak kendini fazlasıyla belli etmekte. 10 bitte ise bu çok az bir miktarda gözüküyor. Gün ışığında olan bu kaliteli çekimde bile zorlayıcı bir color işlemi yaptığımızda 10 bitin biraz daha esnek sonuçlar verdiğini görmekteyiz. Fujifilm'i ve Sony'yi en yüksek değerlerde çekimlerimize başladık. Sony'nin biraz daha fazla pozlandığını görmekteyiz. Birkaç f-stop yukarıda pozlandığı için aslında normalde daha düşük sensörlü olan makinelerin daha az ışığa ihtiyacı duyması gerekiyor. Yani bunun tam tersi olması gerekirken bu standart profilde şu an Sony'nin daha fazla ışık aldığını görüyoruz ve bu Sony için bir avantaj tabii ki. Ama görüntü kalitesi olarak hemen hemen aynı görüntüyü sunmaktalar. Fujifilm 4K 50 karede 1.18 crop attığı için biraz daha yakınlaşıyor ve görüntü çok hafif de olsa bir kalite kaybına uğradığını görmekteyiz. İki kameranın da 4K 25 karede en yüksek kalitede birbirleriyle kıyası aldığımızda ise Sony'ninki biraz daha fazla pozlandığı için daha parlak, daha berrak görüntüler sunmakta. Geminin üzerinde Sulhi Kaptan yazan kısmında orada geminin küçük çizgilerinin kaybolduğunu görmekteyiz. Ama tabii ki gölgeler Sony'de biraz daha açık gözüküyor yüksek pozlanmadan ötürü. Keskinlik olarak yine geminin lastiklerin üzerine baktığımızda Sony'nin kısmen de olsa daha keskin sonuç verdiğini görüyoruz. Ama pozlamadan ötürü de Sulhi Kaptan yazısı Sony'de biraz daha fazla pozlandığı için biraz daha dalgalandığını görmekteyiz. Bu görüntülere zorlayıcı bir color işlemi yapıyoruz. İşlemden sonra Sony'de geminin ön tarafındaki gölgelerde renk kırılmaları olduğunu görmekteyiz. Fujifilm'de ise bu pek görünmeyen derecede ufak oynayışlarda. Fuji ve Sony'nin pozlama farkını da birbirine yaklaştırarak
Bu renk kırılmalarının ne durumda olduğuna baktığımızda ise hala Sony'ye karşı üstün olduğunu görmekteyiz. Yüksek kare testimize geldiğimizde Fujifilm 200 karede 1.29 crop atmakta. Fujifilm'in görüntüsünün biraz daha yakın ve biraz daha bulanık olduğunu fark etmekteyiz. 200 kareden 100 kareye geldiğimizde ise yine aynı crop bulunuyor fakat bize aynı bitrate sağladığı için kare başına düşen bitrate miktarı 2 kat daha fazla olduğu için 100 karede Fujifilm'in çok daha iyi sonuç verdiğini görmekteyiz. Öncelikle iki kameranın profili birbirinden çok farklı olduğunu görüyoruz. Yine Sony'ninki biraz daha pozlanmış gözükmekte. Color correction işlemimizi yaptıktan sonra görüntümüze baktığımızda Sony'nin görüntüsünün biraz daha berrak ve keskin olduğunu görmekteyiz. Fakat burada asıl amaç renk doğruluğunu sağlayan bir log profili olması. Color correction işleminde biraz oynadığımda Fujifilm'in biraz daha esnek ve iyi sonuçlar verdiğini görüyorum ve renkleri daha doğru aldığını tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Özellikle deniz renginin Sony'de biraz uçtuğunu görmekteyiz ve bunu asla Fuji'ye yaklaştıramadığımı da söyleyeyim. F-Log ve S-Log testlerine geldiğimizde ise bu sefer tam tersi Fujifilm biraz daha fazla pozlanmış. Sony'nin S-Log'u biraz daha gri ve daha koyu tonlarda. Color Correction işleminden sonra baktığımızda ise Fujifilm daha aydınlık. Sony'nin S-Log profillerinde sanki görüntünün üzerine gri bir örtü atılmış gibi bir görüntü görmekteyiz. Ve renkleri fazla öldürdüğü için onları geri getirmek de biraz zor oluyor açıkçası. Yine kurguda Color'da biraz esnekliğini test ettiğimde Fuji'nin F-Log profilinin çok daha esnek sonuçlar sağladığını gördüm. S-Log 3, S-Log 2'ye göre biraz daha dengeli bir soluklaştırma görüntüsü sunmuş bizlere. Fakat daha da soluk bir görüntü yarattığını da söylemeden geçmeyelim. Color Correction işlemi yapıldıktan sonra Sony'nin profili çok daha soluk olduğu için F-Log profil kadar renkli gözükmemekte. Tabii bu durumu biz daha fazla doyurarak renkleri ve kontrast vererek toparlayabiliriz. Fakat asıl mesele yine S-Log profilin üzerindeki o gri örtünün olması. Bu gri örtüden bir türlü kurtulamıyoruz. Sony'nin ben web sitesinde olan resmi lootları indirerek denediğimde bile o grilikten çok da kurtulamadığımı gördüm. Ve tabii ki S-Log 3 profili Sony'nin sinema kameralarında çok daha üstün çalışıyor. DSLR kamerasında S-Log 3 profili çok da iyi sonuç vermemekte. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Stabilizasyon titreşim testine geldiğimizde ise iki kameranın da objektif sabitlemelerini açtık. Sensör sabitlemelerini de açtık ve amatör bir turist gibi salaş bir şekilde yürüdük sokaklarda. Fujifilm'in 6.5 f-stopluk bir imaj sabitleme teknolojisi olduğu için biraz daha iyi sonuç aldığımızı kesinlikle gördük. Özellikle bu videonun en başında Fujifilm videosu oluştururken çektiğim görüntülerde çok büyük rahatlık sağladığını söylemeden geçemeyeceğim Fujifilm'in. Sony'nin en büyük problemlerinden biri olan herhangi bir monitörü HDMI ile bağladığınız zaman yüz ve göz tanımasının gitmesi büyük bir problemdi. Fujifilm'de ise böyle bir şey söz konusu değil. Monitör bağladığınızda herhangi bir sorun yaratmadan yüz ve göz tanıma monitörle beraber çalışabilir durumda. Fujifilm standart ayarlarında çok hızlı sonuçlar veriyor. Fakat bu yumuşak geçişler için pek uygun olmuyor. Sony'nin yumuşak geçişlerle biraz daha başarılı olduğunu söylemeliyim. Daha önceden Fujifilm X-T3 ile çalıştığımda iki insan yan yana ise yüz ve göz tanımayı kapatmanız gerekiyor. Çünkü ikisinden sürekli sekmeye başlıyor. Bir ona bir ona diye. Bu da ciddi sorunlar oluşturuyor. Sony'de tabii ki bu durumlar pek nadir yaşanıyor. Sonuç olarak Sony biraz daha yumuşak ve doğru sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki kameraların ince ayarlarından bunlar toparlanabilir ama ben Fujifilm'de ne yaptıysam Sony'deki o yumuşaklığı elde edemediğimi söyleyeyim. Slow Motion Autofocus testimizde ise Sony'nin yüz ve göz tanımasının gittiğini görmekteyiz. Fujifilm'de yüz ve göz tanıma hala bulunuyor. Tabi Slow Motion'a baktığımızda Fujifilm'in hızlı netlemesi iyi gözüküyor gibi oluyor ama zaman zaman bu hızlı kaçışlar, kararsızlıklar hızlı net kayıplarına sebep oluyor. Ama ikisi de gayet başarılı olduğunu söyleyelim. Zaten beklenmedik giriş çıkışlarımla ve değişik hareketlerimle iki kamerayı da yanılttığımı söylemeliyim. Şu an ses kayıt testi. Şu anki ses X-T4'ün kendi üzerindeki dahili mikrofonundan geliyor. X-T4'ün kendi mikrofonu. Şu anki ses A7-3'ün kendi üzerindeki mikrofondan geliyor. Dahili mikrofonları pek kullanmıyoruz ama yine de
test etmek istedim. Dış mekandaki testlerimizi gerçekleştirdik. Sony'yi bir kenara bırakırsak, Fuji'den bahsedersek, Fuji'de flip screen'in bayağı bir pratiklik sağladığını söyleyebilirim. Yani Sony'de zaten bunun çağ dışı olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Fakat fokus sisteminde, özellikle manuel fokus çalışmak istediğimizde Fuji'nin lenslerinde bazı sıkıntılar var. Onu da zaten diğer lensiyle kıyaslayacağım. Hız odaklı bir fokus sistemi var. Sony'nin full frame lensinde hız odaklı değil, ne kadar çevirirsen o miktarda fokus yapabiliyor. Fakat bunda eğer hızlı çevirirsen bayağı uzağa doğru atıyor ama aynı mesafeyi yavaş bir şekilde hareket ettirdiğin zaman o kadar uzun bir mesafeye atmıyor ve ince fokus kaçmalarında bu problem yaratıyor. O yüzden ne yazık ki bu Fuji lensler için, manuel fokus için eksi bir handikap. Fujifilm'in genel lenslerinde durum böyle ama diğer bir lensini de getirdim. 16 mm'de mesela durum böyle değil. Burada gözüktüğü gibi fokus uzaklık mesafeleri yazıyor zaten. Mesela bu 16 mm'de de durum öyle değil. Zaten fokusu kendimiz yaptığımız zaman burada mesafeyi de görebiliyoruz. Hız odaklı değil de mesafe odaklı yapması video fokusları için özellikle daha uygun. Yani keşke diğer lensleri de bu 16 mm gibi böyle üretselerdi bence daha iyi olabilirdi. Ama bu ürettiği lenste de şöyle bir durum var. Ses duyuyorsunuz. Yani böyle kıtır 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 ufak bir tıkırdama olabiliyor ve biraz daha sanki yavaş gibi. Yani herhalde bundan feragat edip daha hızlı fokus yapabilen otofokusta bu objektif sistemini, fokus sistemini tercih etmişler. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi kapalı mekan çekimlerimizi yapacağız ve devamında kurguya oturup color testlerimizi yapacağız. Gece testimize geldiğimizde standart profillerde Sony'nin yine biraz daha fazla pozlandığını görmekteyiz ve daha doygun, kontrastlı, keskin görüntüler sunduğunu görüyoruz. Color işlemi yaptıktan sonra da Sony'nin hala aynı üstünlükleri sağladığını görmekteyiz. $12.800'e geldiğimizde ise Fujifilm'in giderek bulanıklaşmaya başladığını görmekteyiz. 25.600'de ise farklar giderek artmakta. Sony A7 III ise gayet başarılı, sapasağlam yerinde duruyor. 51.200'de ne yazık ki Sony yalnız kalıyor. Fujifilm X-T4'te böyle bir ISO yok. Aynı şekilde 102.400'de sadece Sony'de bulunmakta. Log profillere geldiğimizde F-Log, S-Log 3 testimizde iki kameranın da birbirine yakın performanslar verdiğini görmekteyiz. S-Log 3'ün Sony'nin DSLR kameralarında ne yazık ki çok gram verdiğini söylemeden geçmeyelim. S-Log 3 profili Sony'nin FS serisinde ve sinema kameralarında çok daha başarılı. Color Correction işlemini yaptıktan sonra da birbirine yakın sonuçlar aldığını görmekteyiz. Belki Sony'nin biraz daha keskin olduğunu söyleyebiliriz ama log profiller zaten çok yumuşak görüntü sağladıkları için keskinlik olarak birbirlerini kıyaslamak çok doğru olmaz. 12.800 ISO'ya geldiğimizde ise yine Fujifilm giderek bulanmaya başlamakta. Sony ise keskinliğini hemen hemen koruyor fakat S-Log 3 profilinin verdiği aşırı gran gölgelerde fazlasıyla kendini belli etmekte. 25.600 ISO Fujifilm X-T4'ün F-Log profilinde mevcut değil. A7 III'de ortalama bir performans sunmakta. 51.200 ISO'da giderek grenler kendini fazlasıyla belli etmekte. 102.400 ISO'da ise artık grenlerin şovu başlıyor. Gölgeleri tamamen ele geçirmiş durumdalar. Dış mekan gece testimizde standart profillerde yine Sony'nin biraz daha iyi sonuç verdiğini görmekteyiz. Hem biraz fazla pozlanmanın verdiği parlaklıkla hem de full frame'in verdiği keskinlik sayesinde daha üstün performans verdiğini görmekteyiz. Color Correction işleminden sonra da bu durum daha da belirginleşmekte. 12.800 ISO'da Fujifilm yine biraz daha bulanıklaşmakta. Sony ise keskin görüntüsünü hala tutmakta. 25.600'e geldiğimizde artık grenler Fujifilm'i tamamen ele geçirmiş durumda. Log testimize geldiğimizde ise S-Log 3'ün yine karanlık bölgelerde özellikle gökyüzünde fazlasıyla kendini gösterdiğini görmekteyiz. Fakat aydınlanmış nesnelerde gayet temiz sonuç verdiğini görüyoruz. Keskinlik olarak da yine Sony'nin biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Color işleminden sonra Fujifilm'in sarı ve yeşil tonlara kaydığını görmekteyiz. Burada belki yüksek ISO'nun verdiği yanıltıcılıkla kameranın böyle bir sonuç verdiğini söyleyebiliriz.
Yüksek ISO'lara 12800'e geldiğimizde yine klasik grenlerin artışı ve Fujifilm'in giderek biraz daha bulanıklaştığını, A7 ise keskin grenlerin artışını görmekteyiz. Son olarak Eternova Cine 4'ü kıyasladığımızda daha önceki testlerimizde gördüğümüz gibi yine Sony'nin biraz daha fazla pozlandığını, biraz daha keskin sonuçlar verdiğini ve gece performansında Sony'nin biraz daha iyi olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Fujifilm X-T4 ve Sony A7 III'ü kıyasladık. Bu aslında bir APS-C 10 bit ve full frame 8 bit kıyaslamasıydı aynı zamanda. Sonuçlar aslında biraz beklediğimiz gibi oldu. Fujifilm'in 10 bitinin gerçekten kurguda, color'da sizi biraz daha üst seviyeye taşıdığını gördük. Ama bu çok büyük bir abartı değildi. 1-2 kademe daha yukarıda iyi color yaptığımızı gördük. Sony'nin full frame'inde ise biraz daha keskin sonuçlar aldık ve özellikle gece çekimlerinde ISO performansı çok daha üstündü ve ilginç bir şekilde videoda standart modda ve soft olan Eternova Cine 4 profillerini kıyasladığımızda Sony'nin birkaç f-stop daha ışık aldığını gördük. Bu da gerçekten ilginç bir sonuç. Bunun aslında tam tersi olması gerekiyordu. Çünkü APS-C sensör daha ufak olduğu için daha az ışık ihtiyacına duyması gerekiyordu. Yani biraz daha fazla pozlanmış olabilirdi. Fakat bunun tam tersi oldu. Bu bizi şaşırttı. Tabii ki daha fazla ışık alan makine bizim için zorlu koşullarda daha iyi olacaktır. Tabii bu durum log profillerde biraz değişti. Birbirlerine çok denk olmayan S-Log 2, S-Log 3 ve F-Log profillerini kıyasladık. Bunlar da birbirinden bayağı farklıydı aslında. Şundan da bahsedelim ki Fuji'nin log profillerini daha başarılı buldum. Renkleri çok daha doğru bir şekilde emebildiğini fark ettim ve daha iyi değişiklikler yapabildim. Sony'nin log profillerinde ise biraz daha az oynama imkanı buldum ve o gri örtüden ötürü yaşadığım problemleri de size anlattım zaten. İmaj sabitleme meselesinde de Fujifilm'in çok iyi olduğunu gördüm. Testlerde biraz salaş davrandım ama Fujifilm gerçekten stabilizasyon konusunda çok başarılı olduğunu söylemeliyim. Fokus testlerinde ise gerçekten birbirlerine karşı üstünlükleri var iki makinenin. Fakat Fujifilm'in çok seri fokus atmaları ve özellikle benim daha önceden tecrübe ettiğim X-T3'te tecrübe ettiğim ki X-T4'te de aynı problemler mevcut. İkili insan çekimlerinde fokusların sürekli kaçması büyük bir problem. Bunu firmware update'lerle galiba biraz daha düzelteceklerini söylediler. Son update'lerde de biraz daha iyi olduğu söyleniyor. Fakat benim yaptığım testlerde A7 için daha smooth, daha yumuşak tonlarda geçişler sağladığı için çok daha iyi buldum Sony A7 III'ü. Bir de videoda verilerin büyüklüğü meselesi var. Fujifilm 400 megabitrate yazarken Sony 100 megabitrate yazıyor. Arada 4 katlık bir fark var. Fakat ben çekimlerde baktığımda ve kurguda, color'da uğraştığımda kesinlikle 4 katlık bir kalite farkı olduğunu görmedim. 10 bit olduğu halde biraz daha 1-2 kademe daha iyi renk yapabildiğimi gördüm 10 bitte. Tabii ki bu 400 megabit biraz bana abartı geldi. Belki de Fujifilm 10 bitinin gücünü biraz da bitrate'den aldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak testimiz burada sona erdi. Bu tarz zorlu çekimlere, zorlu testlere devam edeceğim. Beni destekleyin, abone olun, like atın, yorum atın, tartışalım yorumlarda, bir şeyler yapalım. Videolarım biraz uzun sürelerde yükleniyor fakat böyle zorlu videolarda biraz uğraştırıyor. O yüzden destekleyin beni. Bu kadar. Hadi bay bay, ben gidiyorum. Abone olun, abone. Beğenin lan bir de.